Bizim taş, şimdi bölgede farklı ocaklar da var. Bizim taşın benzeri, bizden daha öncesinde pazara yerleşmiş vesaire çok güzel taşlar var. Çok beğendiğim taşlar var. Bizim taşın biraz farklılığı işin aslı. Projelerde daha rahat kullanılması. Desen yapısının belli bir ayarda olması diye özetleyebilirim. Bunun detayları var. O desen ve renk geçişler içinde bir siyah zemin bolluğunun içine desen atması bence bizim taşımızın farklılığı. Çünkü desen evet bizim taşta istenen bir şey. Siyah taşın üstüne sarı ve beyazların girişi, grilerin girişi istenen bir şey. Ama bu çok fazla olduğunda da evet tablo gibi ama kullanım alanı daralabiliyor. Yani işin aslı hani derler ya CV gönderir işte insanlar belli bir işe başvururlar. CV inanılmaz donanımlıdır ama iş o ayarda değildir. Ya siz bu işe fazlasınız deyip gene o insanı işe almazlar. Biraz taşta da bu var. Yani taşın projelerde de rahat kullanımı ile ilgili aşırı güzelliği de etkiliyor belki. Aşırı desenli olması da etkiliyor. Bizimki çok şükür ayarında görüyoruz onu. Kız bana bakmaz diyorum yani. Aynen. Yani ayrı olsa, taşla aramız biraz kırgınlıkla devam ediyor olsa biz bunları yapamayız. Ama çok şükür taşımızla ilgili böyle bir sıkıntı yok. Bir de işin ilginç tarafı işte Mehmet Beylerle de görüştüğümüz bir şey. İşin başında hiç görüşüp kendisiyle tanışmadığımız karotlarda çıkmış ama bize seslenmedi ya da biz duymadık onu. Farklı bir taşımız çıktı. Sanki biz 2 ocak sahibi gibi olduk. Böyle uçuk mavi hani gri tonların açık renk tonların içinde oldu. Taşımızla ilgili tabii koyu renk taşın bir pazarı var biliyorsunuz. Hani açık renk taşlara göre daha düşük bir pay alıyor. Biz bundan muzdarip değiliz. Zaten hani taşımız böyle aşırı satsın da istemiyorum ben. Çünkü geçmişte bir fabrika deneyimim var benim. 90-100 işçiyle yürüttüğümüz. O süreç beni çok yordu. Böyle daha sakin. Aynen bize yeter diyeceğimiz boyutta. Ona da bir hesap yaptık. İşte yıllık bir hedef koyduk. Çalışanlarımıza bu anlamda da bir primler öngördük. Ulaşılabilecek bir hedefle ilgili. Ben bu oluyorsa tamam diyorum. Ama benim bu yıllık koyduğum hedef belki çoğu meslektaşımızın, bizimle aynı işi yapanların aylık yaparsa üzüleceği bir rakam belki. Ama bizim işte taşın verimliliği sayesinde, net karımızı rahat hesaplamamız sayesinde, taşımızın bizi yormaması sayesinde sakin çalışabildiğimiz bir ocağımız var. Dediğim gibi ikinci taşımız geldi. O tamamen farklı bir sürpriz bir şey oldu. Şöyle koyunun yanına bir açık koymuş olduk. Çok da farklı bir yapısı var. Hani şu an benzeri yok. Tabii böyle olunca da iyi gibi geliyor. Ya bu taşın benzeri yok diyorsunuz ama taşın pazara oturması, piyasaya oturması, müşterilerin tanıması, onu talep eder bir hale gelmesi bir zaman istiyor. Şu an o zamanın içerisindeyiz. İşte reklamlar olsun, belli müşterilere mutlaka gitsin diye bizim bizzat uğraşımız olsun. Belli pazarlara girsin diye uğraşımız olsun. Şu an tanıtım aşamasındayız. Ama şeyden eminim ben yani o da pazara oturduğunda bizi daha da güldürecek, mutlu edecek bir taş. Aileye yeni bir fert. Bir de o içindeki mavimsi, o güzel ton bizi de çekti çok. Özellikle leather ben sevdiğim için. Yine mavi beyaz bir desen formasyonu. Açık gri, beyaz var içerisinde. Hatta ben eşim çok kızardı bana ya ocak açtın daha eve bir masa koymadık filan işlerden fırsat bulamadık diye. Tabii hep siyah taşımızla ilgili diyordum. Sonra bu taş çıktı. Şöyle bir baktık. İşte masayı koyacağımız yerdeki ortam da ona daha müsait işte diğer eşyalar bakımından. Ben biraz kendim de meraklıyım. İşte masa tasarımı, obje tasarımı, heykel tasarımı. Çok mimari taraftan ziyade ocakta benim ufak bir atölyem var. Oradaki boş vakitlerimi de gene taşla oynayarak geçirmek için kendim de bir şeyler yapıyorum. Daha çok o kapsamda düşünüyorum. Neden? Bizim taşın 3 boyutlu görüntüsü 2 boyutludan ziyade, plakadan ziyade o desenlerin hareketiyle inanılmaz güzel oluyor. Şimdi baktığımda dünyada bazı tasarımcılar var. Biz mesela mermer masa tasarlıyoruz ama nedir? Plakayı şöyle keselim, böyle keselim, ayak böyle olsun. Ama öyle şeyler var ki masa mı, heykel mi, heykel gibi masa mı,
tamamen tasarım, komple masif bir bloktan işte çeşitli oyuntularla yapılmış o desen geçişleri masanın her yerinde görebildiğiniz, sizde sevme hissi yaratan o tarz şeyleri hayal ediyorum ve bazı yurt dışı işte bu tarz tasarım yapan insanlarla da görüştüm. Ama tabii zamanla istiyor bunlar. Ben kendi adıma leather seviyorum. Ama leather'ın pazarı biliyorsunuz %10, %20 tam oranı bilmemekle beraber. Bana sorarsanız herkes ben gibi düşünse %80 leather, %20 cilalı çalışır ama pazar öyle değil. Cilası nasıl? Gayet iyi. Cilalı da leather olarak da çok iyi. Bir de tabii şey de değişti. Şimdi siz leather yapıyorsunuz, o parlamayacak gibi düşünüyorsunuz ama hani kimya sektörü de çok gelişti. Bazı ürünler var, leather yapılmış şeyin üstüne fabrikada son bir uygulama yapıldığında işte wax vesaire türü o parlaklığı da elde ediyorsunuz. Leather neden? Ben diyorum ya biraz dokunmatik bir adamım. Hani bir ayakkabı alacaksam internetten alamıyorum. Onu bir dokunmam, hissetmem gerekiyor. O benzeri. Zaten taş sizi çağırıyor. Leather'da da o dokuları, o desenlerini, geçişlerini çok iyi hissettiğiniz için ben özellikle hani biraz önceki soruya dönersem bir proje görmek istersem tamamen leather uygulamalardan yapılmış bir proje. Çok hoşuma gider benim şahsi olarak. Tabii biz dediğim gibi bölgede bizim taşlarımızın olduğu birkaç ocağız ama taş bir de yoğurmayacak insanı. Oradan oraya bağlayacağım. Şöyle yoğurmayacak. Taş eğer çok pasa veriyor, verimliliği az, kırılganlığı fazlaysa taşın yorgunluğunu siz müşteriye yansıtıyorsunuz. Taş sizi yoruyorsa burada fiyat artıyor, sizin pazarlık gücünüz azalıyor, bu anlamda sürümünüz azalıyor. Biz çok şükür yani ocağımızla ilgili benim en sevdiğim tarafı verimliliği çok fazla. Hani ben burada birebir oran zirketmeyeyim ama hani böyle duyulduğunda o nasıl verim denen bir verimle çalışıyoruz. Bu anlamda da fiyat anlamında, maliyet anlamında bize çok düşük geldiği için rekabetçi olabiliyoruz. Bu da müşteriyi yormamamızı sağlıyor. Müşteriyi yormadığımız noktada da işte taşımızın pandemiyle başlamış olmamıza rağmen işe dünya pazarına yayılımı kolaylaşıyor. Aslında şöyle, biraz böyle şairler, yazarlar kendine yazarlar aslında. Benim fikrim odur. Sonra o kitaba dönüşür, başka insanlara ulaşır, onlar sever ama aslında ilk o kendi yazdığından kendi tatmin olmalıdır. Ben öyle düşünürüm. İşin aslında oradan başladı iş. Yani önce biz sevdik ve ben bir beğeni, bir tasarım, bir mimari açıdan bazı şeylere baktığımda bir şeyleri seviyorsam, onları iyi görüyorsam taşıma da öyle bakmam gerekir diye düşündüm. Yani sadece bu taş satar mı ile yola çıkmak yanlış bence. Çünkü bunun modası da değişiyor biliyorsunuz. İşte belli projeler var. Sizler de işin içindesiniz. Artık görsel, dijital de yapılabiliyor. Birebir direkt uygulamadan da görülebiliyor. Ama nihayetinde hani taşın uygulanmış projesinde gördüğümüzde biz bile şaşırıyoruz. Hatta bazen ben fotoğraflar gösteriyorum çalışanlarımıza. Ha bakın bizim taştan ne yapılmış diye. Abi bu bizim taş mı diyen işte çavuşumuz, böyle hayretle bakan insanlar oluyor. Neden? O mimarideki zevk, beğeni, tasarım taşla birleştiğinde zaten güzel oluyor. İşin aslı taş doğru yerde değilse o taşı da ziyan etmiş oluyoruz. Şimdi az önce söyledim. Yani önce taşı benim sevmem gerektiğini düşündüm. Çünkü hep hayatımda geçmişte bu farklı yaptığım işlerde filan sevmediğiniz işi yaptığınızdaki başarınız veya hayattan aldığınız tat, sonuçta niye çalışıyoruz ki? Yani baktığımda ben sadece para için bir taşı sevmek de doğru değil. Yani bunun pazarı var, ben bunu, benim açımdan en azından doğru değil. Neden? Şimdi ben her gün ocağa gittiğimde ocağa iniyorum, onu yıkıyorum, bakıyorum, o desenler, o tablolar, yani onları gördükçe hayattan aldığım keyif değişiyor. Şimdi taş bu hissiyatı verdiği zaman, onunla ilişkiniz bu şekilde olduğu zaman da bu müşterinize de yansıyor, iş yapış tarzınıza da yansıyor, hayatınızın kalanındaki mutluluğa da yansıyor. Ya ben evet taşımı anlatıyorum aslında, hayatımı anlatıyorum. Çünkü o taş bizim hayatımız oldu artık. Öyle bakınca da onu daha az sevdiğim bir şeyle yer değiştirmek istemiyorum. O anlamda da beni çekmeyen taşla çok ilgilenmiyorum işin aslında. Ferdi oldu. Ocağa ilk yapışım da öyle. Yani o taşı sevmem, o taşı
İlk gördüğümde çok beğenmem. Şimdi bunun arkasında bu olunca da taşa kızmıyorsunuz da bir yandan. Bu dönem müşteri yok, işte bu dönem dünya pazarı şöyle falan, o sinirle hareket etmiyorsunuz. Neden? İyi gün var, kötü gün var. O zaman taşa inandığınız, güvendiğiniz ve onu sevdiğiniz zaman bir gün mutlaka bir iyi olacak diyorsunuz ki biz ocağı ilk açtığımız işte o Mart-Nisan pandeminin başladığı dönem ben resmi süreçlerini bitirdim ruhsatın. İlk o Haziran'da blok çıkarmaya başladık pandeminin yine olduğu. Pandeminin de özellikle vurguluyorum. Pandeminin olduğu dönem Çinli'nin hiç ülkeye gelmediği dönemdi. Yani ocakçılık ve yani Çinli'yi vurguluyorum. Ocakçılık, blokçuluk için önemli. Ama biz ne dedik? Hani taşı sevdiğimiz ve ona inandığımız için sabredelim, günü gelecek dedik. Taş da bize onu dedi. Panikli. Evet. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Bu ilk siftahı sizle yaptık inşallah. Bu seride sektöre hizmet adına devam ettirmeyi düşünüyoruz. Güzel yayınlarda beraber yine buluşuruz. Teşekkür ederim ben de misafirperverliğiniz için. Sağ olun.